Günümüzde medeniyetin bayraktarlığını yapan batılı ülkeler birkaç yüzyıl önce dünyayı yeni bir kavramla tanıştırdılar. Sömürgecilik. Avrupa'daki birçok devlet sömürge geçmişine sahiptir. Yüzyıllardır keşfettikleri toprakların bütün zenginliklerini çalan Avrupalılar, zaman içerisinde bu geçmişlerini unutturdular. Günümüzden tam bir asır önce sömürge yarışında geride kalan İtalya, sömürmek için toprak aramaktaydı. Henüz sömürge toprağı olmayan İtalyanların iştahını kabartan iki farklı yer vardı. Bu toprakların ilki Adriyatik kıyısı, ikincisi de Anadolu'daki Akdeniz ve Ege kıyılarıdır. Siyasi bütünlüğünü geç tamamlayan İtalyanlar, 1. Dünya Savaşı'ndan çok daha önce Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarına göz koymuşlardı. 1896'da Etiyopya'da yerli halktan iyi bir tokat yedikten sonra Trablusgarp'a dişlerini geçiren İtalya, burada da neye uğradığını şaşıracaktı. Aslında İtalyanlar büyük bir direniş beklemiyordu. Osmanlı Devleti buraya donanma bile gönderememişti. Bu yüzden İtalyanlar savaş gemileriyle sahilleri bombalayıp kolay bir çıkarma harekatı yapacaklarını düşünmekteydi. Ancak onları bekleyen büyük bir sürpriz vardı. Anadolu'dan gizlice Trablusgarp'a giden Enver Paşa, Mustafa Kemal, Fuat Bulca, Nuri Conker ve Fethi Okyar gibi subaylar yerel halkı örgütleyecekti. ...8.000 Osmanlı askeri ve 20.000 gönüllü tam bir yıl boyunca sayıları zaman içerisinde 150.000'i bulan İtalyan askerine kök söktürdü. Ancak Balkan devletleri toplu halde Osmanlı'ya savaş ilan edince bir yılın sonunda Osmanlı Devleti anlaşmaya razı oldu. Eğer anlaşma yapılmasaydı Ege Denizi'ndeki İtalyan donanması Balkanlara yardım gönderilmesine engel olacaktı. 1. Dünya Savaşı'nda da Osmanlı Devleti'nin karşısında yer alan İtalyanlar, savaşın sonunda 1 milyon civarında ölü ve yaralı vermişti. Ayrıca müttefiklerine de bir hayli borçlanmışlardı. Pek bir işe yaramasalar da savaş sonunda galip devletlerin arasında yer almayı başardılar. Pastadan iyi bir pay almak istiyorlardı. ...20 Nisan 1919'da 4 ülkenin devlet başkanı galip taraf olarak bir araya gelmişti. İtalya Başbakanı da payına düşeni almak için Paris'teki konferansa oldukça hevesli gelmişti. Paris'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'ın konutunda 3 açgözlü adam haritanın üzerine eğilmiş pazarlık yapıyordu. Wilson da orta yolu bulmayı deniyordu. İngiliz Başbakan Lloyd George ve Fransa Başbakanı Clemenceau ile beraber İtalya Başbakanı Orlando da oradaydı. Orlando, Adriyatik kıyısındaki Fiume limanını çılgınca arzulamaktaydı. Aslında burası stratejik açıdan büyük bir öneme sahip değildi ama İtalyan kamuoyu savaşı kazandıkları için iyi bir ödül bekliyordu. Anlaşma olması için 4 başbakanın da onay vermesi gerekiyordu. Ancak diğer başbakanlar İtalya'nın Fiume'yi almasını reddetti. İşte o anda dünya tarihinde eşine az rastlanır bir şey oldu. Fiume limanını alamayan İtalyan başbakan kendini yere attı ve gözyaşlarına boğuldu.
Sahneyi dışarıdan izleyen gazeteciler hayretler içinde İtalyan başbakanın pencereye çıkıp ellerini yüzüne kapayarak ağladığını görmüşlerdi. Gerçekten de inanılması güç anlar yaşanıyordu. İstediğini alamayan bir başbakan pencereye çıkmış ağlıyor ve sonra mendiliyle gözyaşlarını siliyordu. Bu sırada Fransa Başbakanı Clemenceau ve İngiliz Lloyd George hayretle Orlando'yu izlemekteydi. İtalyan Başbakan toplantı sonrası bu rezaleti medyaya "Yerde debelendim. Kafamı duvara vurdum. Ağladım. Ölmek istedim" gibi yürek burkan sözlerle bizzat kendisi anlatmıştır. Hatta olaydan sonra Fransız Başbakan Clemenceau da "Keşke prostatım da ağlak Orlando gibi olsa" açıklamasıyla olaya ilginç bir yorum getirmişti. Bir haritanın başında oturmuş Osmanlı Devleti ve diğer ülkelerin kaderini belirleyen adamlar işte bunlardı. Gözyaşları içindeki Orlando'yu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson teselli etmiş ve İtalya'nın başka yerlerde birçok toprak kazandığını söylemişti. O başka yerdeki topraklar da Osmanlı toprağıydı.